Selamlar. Pek çok kişinin sorunu olan baş ağrısını, migreni konuşacağız bugün. Çoğu insanın başı ağrır. Bazıları migrendir ama farkında değildir. Ya da baş ağrısı migrene doğru yelken açmış gidiyordur, yine farkında değildir. Her baş ağrısı migren değil tabii. Bazen beyin susuz kalınca da çok ağrı yapar, bol su içince geçer. Ama devam eden baş ağrılarınız varsa ya da migrenseniz şimdi nedenlerini ve çözümlerini konuşalım. Son kısımda da şifa cümleleri ile bitirelim. Migrenin en belirgin sebeplerinden ilki mükemmelliyetçiliktir. Hata yapma korkusu kişide mükemmelliyetçiliğe sebep olur. Küçükken hata yaptığı için çok eleştirilmiş çocuklar her işlerini dört dörtlük yapmaya çalışırlar. Zamanla bu ileri boyutlara taşınır. Hata yapma korkusu daha derinleşir, sabitlenir. Kişi artık yaptığı işleri daha ince eleyip sık dokur. Tabii ki fıtratımıza aykırı olan bu gidişatı beyin kaldıramaz. Mükemmel olmak ancak Allah'a mahsustur. Biz hata yapan kullarız. Hiçbir hata olmamalı, her şey mükemmel olmalı derken beyin damarları kasılmaya, sürtünmeye başlar. Tıpkı iki kablonun birbirine sürtünmesinden çıkan kıvılcımlar gibi beynimizin içi de çakan şimşeklerle dolar ve tabii ağrı başlar. Ağrı, sancı ya da hastalık olarak gelen her uyarı bizim yanlış yaptığımıza dair Yaradan'dan gelen mesajlardır. Bu uyarıları dikkate alıp nerede, ne yanlıştayız bulmamız ve kendimizi, huylarımızı düzeltmemiz gerekir. Bir hap içerim geçer diyerek önemsemezseniz ancak kendinize zarar verirsiniz ve daha ileri boyutta hastalıkları kendinize çağırırsınız. Hastalık dinimizde de makbul bir şey değil. Kişinin sağlıklı, güçlü, kuvvetli olup İslam'ı tebliğ eden, ibadet eden, insanla faydalı bir kul olması istenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Medine'de hastalık yoktu. İran'dan gelen doktor aylarca kaldı ama iyileştirecek hasta bulamayınca memleketine geri döndü. Peygamberimiz de sağlıklı, güçlü, kuvvetliydi. Mükemmeliyetçiler hem hataları ortaya çıkmasın, kimseye mahcup olmasınlar, bunun derdindedirler, hem de böyle yapınca herkesin saygısını, sevgisini kazanacaklarına inanırlar. Böyle değer bulacaklarını sanırlar. Hatta mükemmel olsun diye başkalarının yaptıkları işi de beğenmezler. Etraflarındaki insanların işlerine de el atarlar. Her şeyi kendileri yapmaya kalkınca da yorgun düşerler. Takdir görmek, beğenilmek en çok istedikleridir. Küçükken ailesi onu sen en iyisisin, en başarılı sensin diye büyütmüş olabilir. Ya da ailenin çocuktan beklentisi büyüktür. Ailemize yaraşır biri ol derler. Ya da aileyi kurtaracak kişi gözüyle bakılır çocuğa. Oku, adam ol, bize bak derler. Kusursuz, en iyi olmaya çalışan çocuk ailesinin beklentilerini yerine getirmek pahasına kendi isteklerini yok sayar. Hatta işleri gibi evliliklerini de mantık düzeyinde duygudan uzak, mükemmel görünmek adına yapabilirler. Mükemmeliyetçi kişilerin kafasının içinde sürekli eleştiren, yaptıklarını yetersiz bulan biri vardır sanki. Konuşur durur. Kendilerini eleştirmekle kalmaz, etrafındaki kişileri de beğenmez, eleştirir dururlar. İnanın hiç çekilir bir hayat değildir onlarınki. Hatta gitgide daha da zorlaşır hayat onlar için. Hayatı mutsuz hale getirirler. Depresyon, migren arkadaşları olur. Oysa hatalarımız bizim tecrübelerimizdir. Bizi biz yapan etkenlerimiz basamaklarımızdır. Hatalarımız olmasa basıp yükselebileceğimiz merdivenimiz olmazdı. Tecrübesiz, deneyimsiz, çocuktan farkımız kalmazdı. Bu yüzden öncelikle kendinizi olduğunuz gibi kabul edip kendinizi sevmeyi öğrenin. Geçmişinizi, yaptıklarınızı kabul edip kucaklayın. En iyi diye bir şey yok. Ben zaten olduğum halimle, yaptıklarımla, yeteneklerimle yeterli ve değerliyim. Kimsenin onayına, takdirine ihtiyacım yok deyin. Migrenin ikinci sebebi, kişinin gözünde çok büyüttüğü bir yakınının sevgisini, saygısını kaybetmekten korkmasıdır. Anne babası, eşi, kayınvalidesi, dedesi olabilir bu yakını. Mesela bir danışanım kayınvalidesiyle oturduğu 10 yıl boyunca migren ağrıları çekmiş, ayrı eve çıktıkları zaman migreni kendiliğinden geçmiş. Böyle kişiler kendi fikir ve yetenekleriyle bir şeyler yapmak isterken bir yandan da o çok değer verdikleri, önemsedikleri kişinin fikirleriyle yol almak isterler. İkilem başlar. O kişinin mesela annesinin sevgisini kaybetmek istemediği için kendisini, yaptıklarını annesine beğendirmeye çalışır. Hatalı iş yapmaktan, onaylanmamaktan, beğenilmemekten korkar. Kendi adına karar verip sorumluluk almaktan korkar. Hata yaparsa bu hatanın sorumluluğunu taşımak istemez. Bu yüzden daima sorar, fikir alır, onaylatır. Böyle kişiler kendi neşelerini, yeteneklerini bastırırlar. Çok değer verdiği kişi ya da ailesi ne isterse o yönde çalışır, başarılı olurlar.
Soylarında çok başarılı olmuş baba, dede, babaanne gibi birileri varsa onunla kıyaslanır, onun gibi olması istenebilir çocuktan. Ama bir yandan da onun gibi olamazsın mesajı verilir çocuğa. İkilemde kalan birey gerilir, bocalar. Hem o kişiye layık olmalı hem de hata yapmamalıdır. Siz kendinize sorun şimdi. Kim sizin için çok önemli? Kime çok fazla değer veriyorsunuz? Kime kendinizi sevdirmeye, beğendirmeye çalışıyorsunuz? Bu kişiler birinin güdümünde olmadan her şeyi yapabilme özgürlüklerinden de korkarlar. Kendi başına iş yapmak, karar vermek ve bu sorumluluğu almak onları korkutur. Bunları çözmenin yolu Allah'ın sizi özel ve tek yarattığını bilmek ve kendiniz olmayı seçmektir. Siz kimseye kendinizi kanıtlamak ya da sevdirmek zorunda değilsiniz. Sizi kendiniz olarak kabul etmiyorlarsa bu sizin sorununuz değil. Siz Allah'a kendinizi beğendirmek için kendiniz olmak ve yeteneklerinizin peşinden gitmek zorundasınız. Ve inanın bu hoş ve güzel bir zorundalık, emin olun. Bilinçaltındaki olumsuz yanlış inançları temizlemekle başlayın işe. Mükemmel olmalıyım, hata yapmamalıyım, böylece hayatımı güvenle yaşarım, inancımın oluşumuna yıkıp iptal ediyorum, yapılanmasını yok ediyorum ve tamamen kendimden gönderiyorum deyin. O kişiye layık olmalıyım, sevgisini kaybetmemeliyim, güvenli olan budur, inancımın oluşumuna yıkıp iptal ediyorum, yapılanmasını yok ediyorum, tamamen kendimden gönderiyorum, arınıyorum deyin. Bunları her gün birkaç kere gözlerinizi kapatıp sesli söyleyin. Eğer hata yapmamalıyım ya da birine layık olmalıyım kararını aldığınız çocukluk anınızı hatırlıyorsanız, kaygıların temeline inme videomdaki terapiyi yapabilirsiniz. Ya da öyle olsa ne olur videomdaki terapiyi yapın. Kafanızın içindeki eleştiren, daha iyisini yap diyen sahte benliğin sesini her duyduğunuzda onu kovun ve reddedin. Bu konuda vesveseleri gönderme videomdan faydalanabilirsiniz. Şifa cümlelerini vereyim. Her gün mümkünse sesli olarak söyleyin, en az 40 gün devam edin. Sevilmek ve takdir edilmek için mükemmel olmak zorunda değilim. Kabuğumu, olumsuz inançlarımı kırıyor ve özgür kalıyorum. Kendim oluyorum. Kendimi seviyorum. Olduğum halim zaten yeterlidir. Ben sadece o anda yapabildiğimi yaparım, işimin keyfini çıkarırım ve kendimi tebrik ederim. Ben Rabbimin yarattığı halife özümle değerli ve yeterliyim. Yaptığım her şeyi benim beğenmem ve sevmem önemlidir. Kendi fikirlerimle, yeteneklerim doğrultusunda harekete geçerim. Kendi aklımı önemserim. Rabbimin rızasına uygun yaşarım. Hatalarım benim tecrübem, basamaklarım olur. Üstüne basar, çıkar ve yükselirim. Kendi adıma kararlarımı alırım ve sorumluluklarımı da üstlenirim. Zihnimdeki beni korkutan düşünceleri reddederim. Ben sadece kendime ve Rabbime layık olmaya çalışırım. Bu yüzden bana bahşedilmiş, bana özel yeteneklerimi ortaya çıkarırım ve insanlığa faydalı olurum. Güvenli ve doğru bunlardır. Bunların tersine olan tüm olumsuz inançlarımı silip kendimden gönderiyorum. Baş ağrısı ve migren konusunu, nedenlerini ve çözümlerini ayrıntıyla anlatmaya çalıştım sizlere. Yıllarca bir birikmişlikten doğan bu sorunu tabii ki hemen tamamen geçiremeyebilirsiniz. Ama gayret ve istikrarla inşallah bu hastalık sizden tamamen gidecektir. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu işaretleyin. Yorumlarınızı, varsa migrenle ilgili sorularınızı bekliyorum. Kitaplarıma tüm internet kitapçılarından ulaşabilirsiniz. Selamlar hepinize. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.